Ramuzları hadis Ahmet Ziyaddin Gümüşhaneli Hazretleri'nin Doğru. Hızlı. hazırladığı hadisler, topladığı bir araya getirdiği hadislerdir. 232. sayfasının 10. sırasında bulunan hadis-i şerif de şöyle. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretlerinin şöyle buyurduğunu bize naklediyor. Muttakiler efendilerdir. Muttakiler efendilerdir. Alimler ve fakihler de kılavuzdurlar. Ve bunlardan misak, ahit, söz alınmıştır. Bunların meclislerinde oturmak berekettir. Yüzlerine bakmak ise nurdur. Neydi? Muttaki kullar bir ilahi vardı ya. Neydi o? Mutfaktaki kullar diye yazmışlar. Muttaki kullar. İlahide öyle bir şey geçiyor. Muttaki kul mutmainneye ulaşmış, nefsi mutmainneye ulaşmış kul demektir. Allah'ın hakkını ödeyen, hududunu bilen, kulluğunu hem ikrar edip hem de kalbinde hiçbir tereddüte mani kalmadan isyansız eyvallah diyenler. Bizler muttaki kullara özenmeli, öykünmeli, onlara benzemeye çalışmalıyız. Çünkü Cenab-ı Allah'ın Resulü Habibi Kibriyası diyor ki onların meclislerinde oturmak berekettir. Yüzlerine bakmak ise nurdur. Neye sen olmayasın muttaki kul? Muttaki kul ol veya onlarla beraber ol. Çünkü bunlardan söz alınmıştır diyor. Ne için söz? Allah'ın nurunu, Cenab-ı Allah'ın lütfunu, keremini, merhametini, sabrını, hilmini temsil etme söz alınmıştır. Onlarla beraber otur, berekettir, yüzlerine bak, nurdur diyor. Nur olursun. Nasıl? Sen hiç karanlıkta duvarların parladığını gördün mü? Işığı söndür, renk görür müsün burada? Bu duvar renk veriyorsa sana, parlıyorsa bembeyaz, ışıktan alıyor onu. Sen ya ışık kaynağı olacaksın ya da ışık kaynağına bakacaksın. Ondan faydalanacaksın. İnsanlar da böyledir. Kimileri nurludur, nur saçar. Kimileri de o nura bakar. Kimileri de o nurdan kaçar. Nurdan kaçanlar işte Hud suresi 106. mıydı o ayet-i kerime açtığın yer? 106. ayet-i kerime. Neye çıktı acaba? İşte nurdan kaçanlar bedbaht kimselerdir. Allah'ın bereketinden kaçanlar bereketsiz kimselerdir. Nerede bereket vardır? Bak diyor ki bunların meclislerinde oturmak berekettir. Yüzlerine bakmak ise nurdur. Bereketin yok mu senin? Yok. Niye oturmuyorsun? Hum deme. Cenab-ı Allah muttakiler efendilerdir diyor. Dolayısıyla ben bilirim, ben efendiyim deme. Hele o kulları eleştireyim de hizaya getireyim, akıl vereyim hiç deme. Çünkü onlar söz vermişlerdir Allah'a. Onlardan söz alınmıştır. Belki senden alınmadı. Ne demek ya deme. Bugün bir mamul maddenin bayiliği için
farz-ı mahal bir araba bayisi sözleşme imzalamıyor mu? Fabrikasıyla veya distribütörle imzalıyor. Şu şartlarda ben bu marka otomobilin temsilini, reklamını, pazarlamasını, satışını, belki tamiratını, bellek parçasını sizin firmanız adına burada yapacağım diyor. Sözleşme yapılıyor. Ahitleşme. Buna misak da deniyor. Misak yapılıyor. Belki o kimseler Allahu Teala belki de muhakkak bir söz verdiler ki ya Rabbi seni temsilen senin hilmini, senin bereketini, senin lütfu keremini, senin sabrını temsilen kullarına hizmet edeceğiz. Onlara bunu öğretip anlatacağız dediler. O insanlar, diğer kullar belki sabırlılığını öğrenecekler. Bir lakırtı dolaşıyor, edebi, edepsizden öğrendim diye. Duydunuz mu onu? Bunu da çok hoş, iyi bir şey zannediyorsunuz değil mi? Çünkü bir şeyinizde bunu, çok güzel. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu ne kadar boş ve lüzumsuz bir şey. Nasıl edebi, edepsizden öğreneceksin? Nasıl ben? Ben sıva yapmasını bilmeyen ustadan öğrendim. Diyen birisini gördün mü sen? Terzi dese ki, ustam, terziye sor bakalım, sen bu terziliği nereden öğrendin? Dikiş dikmesini yapmayan öğrendin der mi? Bu kelimeyi söyleyene dersin, bu adamda, babacığım biz arıza var demez misin? Hiç bu sözü yazana, söyleyene, orada dur diyen olmadı ya. Çünkü neden? Edebi edepsizliğini öğrenmek demek, bir üstad, bir efendi kabul etmemek demektir. Diyor ki altta subliminal mesaj. Ya edepli adamı ne yapacak? Edepsizlerle dolaş. Sana yine faydalı olur. Bunu bizim toplum, bu halk, bu millet bu sözü tuttu. Her yerde var bu. Hala da devam ediyor. Ya ben hiç en ufak bir şeyde her şeyi araştırırım. Hemen kabul etmem diyenler. Benim kafama takılı. Hiç mi takılmadı ya? Bir sosyal laboratuvar gibi sosyal medya. Bizi iyiliş ediyorlar. Hiç bilemiyoruz. Bilebiliyor muyuz? Hep hapı yutturuyorlar bize. İşte edepliden öğrenir. Çünkü edepli bir insandan öğrenirsin nasıl davranacağını. Kediye bile anası terbiye veriyor. Biz ne menem insanlarız ki edebi en önemli şey. Çünkü edep ne? Edep önemli bir şey. Edep bir tacimiş nuru hidadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Nuru hidadan bir tac olan edebi sen edepsizden nasıl öğreneceksin? Bunun bir tarifini yapar mısınız bana? Ondan sonra bu başın beladan kurtulmuyor. Kurtulmaz. Senin edepli bir kimseyle teşriki mesain, onun sözünü dinlemişliğin var mı? Dinliyorum. Ne dinliyorsun? Ona bir şey söylüyorum. O da he diyor. Diyor. Senin sözüne ha hu demeden başka çaresi yok ki kimsenin. Nasıl hayır denecek hali yok ki kimsenin kimseye. Şimdi birisine desen ki o işi yapma. Niye? Niye? Niye diyenin? Sonu gelmez. Peki yap diyorsun onun için. Hoşuna gittiyse yap, aklına gittiyse yap diyorsun. Çünkü İmam Pirimiz Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki mürşidine bir şey sormak
mühimdir. Sormadan yapmayınız diyor. Sorduğumuz şey neticesi yaptığınız harekette istenen netice hasıl olur. Maddi kazanç olur veya menfaat olur. Hem mürşidin sözünü dinlemiş hem de o neticeyi hasıl etmiş olursunuz ki Allah 2 defa ecir vermiş olur. Ya da istenen netice hasıl olmaz, mürşidinin sözünü dinlersin. Mürşidinin sözünü dinlemenin ecr-ü mesubatı ve değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Çok kıymetlidir buyuruyor. Şimdi işte böyle bir mürşide tabi olacak insan var mı piyasada? Yok. Devamlı düşeş gelecek diye. Değil mi? Düşeş gelmezse olmaz. Sorgularız. Hata var mı? Olmaz işte. O zaman ne olur biliyor musunuz? Aynı yerimizde sayarız veyahut da geri adım atarız. Biz Hazreti Kudüs'e gitmek isteyen, biz Hazreti Mehdi ile yeryüzünü, Mehdi Aleyhisselam Hazretleri ile yeryüzünü adaletle doldurmak isteyen bir kutlu grubun içinde olmak istiyoruz. Dünyadan hevesimiz yok. Dünyanın alnı morunu isteyecek halimiz yok. Dünya bize verilir ayrı mesele. Ama bizim ondan dolayı endişe edecek halimiz yok. Koştur dünyanın peşinde. Dünya kaçıyor, biz kovalıyoruz. Dünya kaçıyor, biz kovalıyoruz. Yakaladınız mı? Neyi yakaladınız? Tabutu yakaladık. Tabut en sonunda bizi hop. Sen tavuk nasıl kovalıyorsun? Kümese doğru. Aynı biz de öyle. Kovalıyoruz. Sonrasında orada kısılıp kalıyoruz. Ama ebedi ve sermedi, saltanatlı ve ferahlı, saadetli bir hayat bizi bekliyor. Bu kapıyı açalım. O kapıdan içeri girelim. Buraya gitmemiz demek, böyle bir felsefe, hayat anlayışına sahip olmamız demek, dünyanın bizi terk edeceği anlamına gelmez. Tam tersine, dünya bizim peşimize gelir daha. Gelecek de Allah'ın izniyle. Allah bu hadisi şerefin gereğini yapan kullarından eylesin bize. Amin. Bunu haftanın belli günleri de Ramzu hadisten inşallah bu kitaptan hadisler okuyalım. Ben bunu not almışım. Hazreti Ayşe anamız Efendimiz'den söylemiş. Bir defa daha söylüyorum. Müttakiler efendilerdir. Alimler ve fakihler de kılavuzlardır. Ve bunlardan misak alınmıştır, söz alınmıştır, ahit alınmıştır. Bunların meclislerinde oturmak berekettir. Yüzlerine bakmak ise nurdur. Sadaka Resulullah. Bir Şeyh Hazretlerinin yüzüne bakmak, nazarını almak için çırpınırdık. Bu da bize bir kazanç sağlardı, huzur, saadet verirdi. Şimdi biz bunu inşallah ihmal etmeyelim, bu hadis-i şerifi. 2 dünya saadeti bizim olsun inşallah. Buyurmadır Fatiha.